Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim, piyasamız beklendiği gibi güzel. Biliyorsunuz dünkü canlı yayınımızda videonun başlığı neydi? Fırtına öncesi sessizlik. Büyük yani bunu sizlerle ben dün paylaştım biliyorsunuz. Bugün de ne yapıyor? Yerini güneşe bırakıyor fırtına. Bundan sonra ne olacak? Bitcoin'de çok güzel bir uçuş gelebilir arkadaşlar. Sebebi var. Bunun sebeplerini sizlerle paylaşıyor olacağım güzel kardeşlerim. Evet, birkaç dakika erken girdik yayınımıza. Biraz ilk gelen kardeşlerimizin isimlerine bakalım. Bu arada yine yayınımıza yeni gelen kardeşlerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Umarım yayında bir sıkıntı yoktur. Her şey yolundadır arkadaşlar. An itibariyle baktığımızda 179 kardeşimiz bizlerle birlikte 47 aferin var. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar bugün Aziz Sadi ilk gelen kardeşlerimizden SLP ve Algorand demiş hocam. Vakit buldukça bakacağız arkadaşlar. Hakkı Kaptan iyi akşamlar, iyi yayınlar hocam, sayın hocam eyvallah. Güzel kardeşlerim biliyorsunuz ki bizim yayınımız canlı yayında yani yayın akışı sistemimiz öncelikli olarak bağışta bulunan kardeşlerimizin coin analizlerini yapıyoruz. Ardından katıl butonu ile kanalımıza destek veren kardeşlerimizin istediği coinlerin analizini yapıyoruz. Ardından da vaktimiz oldukça sizlerin isteği olan analizleri, coinlerin analizlerini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada Senayi Özer kardeşimiz kanalımıza katıl butonuyla destekte bulundu. Teşekkür ediyoruz. Ertan Babaoğlu. Evet, Babaoğlu. Güzel kardeşim, mail adresimi kullan seviyesinden katıl butonu ile kanalımıza destekte bulundu. Güzel kardeşim, mail adresimizi kullan bölümünden, butonu bölümünden abone olan kardeşlerimiz videonun başında mail adreslerimizi verdik. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaranızı bıraktığınızda bizler sizleri ararız arkadaşlar. Eee, burada da şey yapalım, yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü o bölümden katıl butonu ile kanalımıza destek veren kardeşlerimizle birebir görüşüyoruz zaten. Bu yüzden de Ertan kardeşimiz mail adresimize girip oraya telefon numarasını bıraktığında yazar hocam işte ben mail adresimi kullandan katıl butonu ile üye oldum. Telefon numaram bu. Müsait olduğunuzda görüşebilir miyiz şeklinde bizi araya yani notunuzu bırakabilirsiniz. Biz de müsait olduğumuzda size döneriz arkadaşlar. Tabii ki sadece böyle değil. Portföyünü yönetmemizi istediğiniz kardeşlerimiz de varsa onlar da bize aynı şekilde mailimizden ulaşabilirler. Bize mail yazarak telefon numaralarını bıraktığında biz zaten vakit buldukça kendilerine ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Arda Yıldırım, Bekir Akan, Eyüp Kesebir, Serkan Özel, Emrah Oturakkaya, Can Ilgın. İyi yayınlar hocam. Sizi takip etmek en büyük avantaj. Çünkü dikkatli dinleyince resmen ücretsiz eğitim veriyorsunuz. Sizin analizlerinden çok şey öğrendim. İyi ki takip etmişim sizi saygılarla. Saygılar bizden güzel kardeşim. Eyvallah. Yani izlemesini bilmek lazım. Not almak lazım. Kağıt kalem yanınızda olması lazım. Bakınız ben bile kağıtlarla kalemlerle burada boğuşuyorum arkadaşlar. Her taraf kağıt kalem dolu. Yani hazırlıksız hani dedik ya dün de. Yani bir öğretmen derse girmeden önce öğrencisinden fazla inekler. Fazla çalışır. Biz de tabii ki piyasada olan bitenleri sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Bu yüzden de hazırlıklarımızı da yapmamız gerekiyor. Gün boyu tuttuğumuz küçük küçük notları birleştiriyoruz. İşte önemli olanları tabii ki böyle piyasada put yapacak ya da korku salacak ya da spekülasyona şey yapacak bu tür haberleri sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bekir kardeşimiz hoş geldiniz. Eyüp Kesebir siz de hoş geldiniz güzel kardeşim. Evet. Fatih İnce, Muhittin Alkan,
Senayi Özer dedik. Siz de hoş geldiniz tekrar. Feçali ricamız olur hocam demiş. Senayi kardeşimiz. Tabii ki Feçali olacaktır. Siz bunu istediğinizde üye değilmişsiniz zaten. Şimdi üye olmuşsunuz. Öncelik tabii ki yine de diğer kardeşlerimize göre sizlerin oluyor. Katıl butonu üyelerinin oluyor. Şimdi zaten yapay zeka coinlerine geçeceğim arkadaşlar. Orada bir sıkıntı yok. Hasan İlhan Fantom demiş. Fantom listemizde var. Humbet Arat. Ya düşerse tekrar. Bakınız güzel kardeşler. Güzel bir konuya parmak bastınız. Ya düşerse. Ya yatırımcısın. Yatırım eşittir risktir. Düşer de çıkar da ya. Bu piyasa hem düşer hem çıkar. Sıkıntı nerede? Sıkıntı sabırda. Sadece sabırda arkadaşlar sıkıntı. Başka sıkıntı yok. Evet. Veysi Mete, hoş geldiniz kardeşim. Sevgi Gümüş, güzel yayın olur inşallah. İnşallah güzel kardeşim. Güzel yayın olur inşallah. Evet, Zeki Levent. Lazo Yaşar Sayın Milletvekili, siz de hoş geldiniz. Nırmız çifti demiş. Evet. İzlemeden beğenenler diyor. Tabii ki bir izleyelim bakalım. Hoşumuza gidecekse not vereceğiz diyor kardeşimiz. O da haklı. Şahin Karayel, merhaba hocam hoş geldiniz demiş. Eyvallah güzel kardeşim. Sebahattin Türe, eyvallah komutan siz de hoş geldiniz. Bakıyoruz Şener Sayın. Hadi hocam seni bekliyoruz demiş. Heyecan dorukta. Geldik güzel kardeşim. Erol Özkul, Şahin Karayel, Mr. Pimpirikli siz de hoş geldiniz güzel kardeşim. Arif Akboğa, Veysi Mete, Metin Ünal, Yusuf Atsan, Yusuf Kılınç, Vedat Mete. Bakıyoruz. Birden yukarıya doğru gittik. Evet, Senayi Özer, Birol Çakır, Ali S. Merhaba hocam. Bugün Bitcoin çalkalanacak mı? Bitcoin bu hafta büyük bir ihtimal 30'u geçecek gibi duruyor arkadaşlar. Neden bunlar olduğunu az sonra zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada kardeşlerimizin toplanmasını bekliyorum. Çünkü birkaç da önemli haber var. OKEX'ten var, işte ABD'den var, Hong Kong'dan var. Efendim var da var. Bitcoin borsası Upbit'ten var. Var. Bugün onları sizlerle kısa kısa not olarak paylaşacağım arkadaşlar. Özür. Bakıyoruz yine Mahir Laçin, Kadir Kaptan, Ertan Babaoğlu hepiniz hoş geldiniz. Birol Çakır, Nevzat Şenol Erdem hocam siz de hoş geldiniz. Çapanoğlu Stuttgart'a selamlar hocam hoş geldiniz. Yalçın Sezer hocam GRT 0.30 bilmem ne dediniz gittik aldık ama düşüyor. Şimdi güzel kardeşim sabır sabır. Hani düştük aslında düşüşler bir fırsat yani para varsa ekleme yapacağız. Lazio kardeşimiz de vatansever. Lazio yaşar mı? Sayın Milletvekili ikisi de diyor gerçi bunları. Paran yoksa da bekleyeceksin. Biz de diyoruz aynısını gerçi. Paran varsa ekle, paran yoksa bekle. Evet. Çünkü çoğu yatırımcılar böyle düşüşleri dört gözle bekliyorlar arkadaşlar. Yani iple çekiyorlar. Düşse de doldursak biraz daha diye. Ama bazıları da tabii ki hocam biz Merkez Bankası mıyız? Bizde her zaman para ne gezer diyorlar. Yani zaten battık. Paramız yarının altına da düştü diyenler de çok. Evet. Ama piyasamız volatil. Piyasamız toparlar arkadaşlar. Sıkmayın canınızı. Evet yine bakıyoruz. Birol Çakır Aptos demiş. Aptos var zaten. Güzel kardeşim Aptos da var. Ertan Babaoğlu merhaba hocam iyi yayınlar. Mask'ı inceler misiniz? Teşekkürler. Mask'a bakacağım Ertan kardeşim. Direkt Bitcoin, Ethereum'un ardından direkt Mask'a gireceğiz inşallah. Orada bir Mask'ta bugün bir düzeltme var gibi duruyor ama bunlar sizi yanıltmasın. Rıza Karaoğlu Aptos demiş. Aptos bayağı var bu akşam istekte. Nevzat Şenol Erdem iyi yayınlar hocam. Keyifli yayınlar demiş. Eyvallah. Eyvallah güzel kardeşlerim. Özgür Tufan, Rıdvan Albayrak, Bekir Karakoç, Kemal Şen, Mesut Murat Bayen. Evet. Aptos Phantom Neo yorumu yapar mısınız? Şimdi Neo'ya fırsat bulursak bir şey yapabiliriz ama Aptos'ta Phantom var zaten.
Arkadaşlar bir kişi böyle 3 tane 5 tane coin yazarsa 100 kişi 300 coin yazar sabaha kadar mokako olur. Yani yayın yapsak da yetişmez. Değil mi? Yani önemli gördüğünüz coinleri yazabilirsiniz. Zaten çoğuna bakıyoruz. Sinan kardeşim siz de hoş geldiniz. Mahir Laçin, Yusuf Şahin, Soner Avlak, Ozan A, STX, FET demiş. Cevdet Oral, İsmail Memmedov. He, İsmail Mehmedov. Teşekkürler. Eyvallah güzel kardeşim. Mehmet Uysal, Asaf Güney, TRO hocam demiş. Abdullah Kılınç, Emre Onay, Sezer Fındık, Duriye Karadeniz, Sweet Kanal, selam. Jasmi Matik bakar mıyız? Jasmi var zaten. Matik de var. Jasmi de var kardeşimiz. Anıl Ok hocam hoş geldiniz. Eyvallah Anıl kardeşim siz de hoş geldiniz. Özgür Özdemir hocam selam. Lazio Yaşar nasılsın demiş. Lazio Yaşar Sayın Milletvekili size selam var Özgür hocamızın. O gün genç Fent Başkanı konuşacak hocam nasıl olur? Ya ne konuşursa konuşsunlar artık. Zaten kendilerini kurtarmanın derdine gidiyorlar. Yani 1 Haziran'da ne olacak bu iş? Borçları erteleme yoluna giriyorlar. Bakalım bunu da başarabilecekler mi? Yani temerrüte düşecekler. Bangır bangır bağırıyorlar. Çözüm de bulamadılar. Uğraşıyorlar. Biden konuştu yine bir çözüme ulaşılamadı. FED Başkanı ne konuşursa konuşsun yani. Yani değil mi? Değil mi güzel kardeşlerim? Evet. Bakıyoruz. Fevzi Ketencioğlu. Siz de hoş geldiniz. Selim Ömür. Alin selamlar demiş. Yusuf iyi yayınlar hocam. Eyvallah. Hüseyin Hasani. Hocam Cardano var güzel kardeşim. Selim Ömür, FET, Audio, Sol, Uma birkaç tanesi var zaten. Murat kardeşim siz de hoş geldiniz. Birden kaydı. Arkadaşlar çok var yani hepinizi okuyamayacağım. Yine de kusura bakmayın. Mümkün mertebe katıl butonuyla Mesut Aksu kardeşim siz hoş geldiniz. Ersin Alan, Barış Yeni Ocak, Mesut Aksu, Ersin Alan dedik. Burak Varol dedik. Bakıyoruz aşağıda. Özgün Kurgun. Adem Çemre. Kaptan da geldi. Eyvallah kaptan. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim. Şimdi. Bugün Türkiye saatiyle 12'de OKEX PLS coin'i listeledi arkadaşlar. PLS coin. Unutmasak bakarız tabii ki PLS coin'e. Şimdi 1 Haziran'dan itibaren bakınız 1 Haziran'dan itibaren Hong Kong kripto para ticareti lisans başvurularını kabul edecek arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Bitcoin ve altcoin'lerde gerekli işlemlere açılacak, yapılacak yani. Serbest olacak. Bitcoin ve altcoin'lerde artık kaçak köçek işlem yapılmayacak. Serbest. Serbest olacak. Bunu ne diyor ama stabil coin'lerde yani dolara endeksli stabil coin'ler karşılığında şimdilik devam edin diyor. Niye 1 Haziran hocam? Öyle bir soru işareti var ki 1 Haziran'da ABD ne yapıyordu? Öyle düşüyordu. Borçların ödeme günü çünkü. Ödeyemezse terödü. O da 1 Haziran'a bunu gerektirdi. Zaten ABD kripto piyasasını kaybediyor arkadaşlar. Bu baskının altında borsalardan oradan kaçmaya başladı. Yatırımcılar da artık farklı borsalara yönelecekler. Ne olacaktır arkadaşlar? Sen böyle altın yumurtlayan tavuğu kestin. Sen düş peşine. Doları kaybetme en de korkusuyla Bitcoin'in peşine düş. Seni asıl zengin edecek Bitcoin diye. Zaten yani varlığına varlık katacak. El Salvador. Gerizekalı mı? Değil. Değil. O kadar orada bu işi bilenler var. Orası para birimi, resmi para birimi olarak ilan etti de bunlar gerizekalı mı? Değil tabii ki. ABD'nin amacı başkadır arkadaşlar. Bu bizim görüşümüz. Yani herkes fikrini açıklamakta özgürdür, değil mi? Değil. Dünyaya dolarla hükmediyorsun rezerv para olarak. Gelişmekte olan ülkelerin paralarını cayır cayır eziyorsun. Bu sefer ne oluyor?
Bunun karşısına merkeziyetsiz bir blockchain teknolojisi çıkıyor. Ve bu korku onlara yetiyor zaten şu an. Evet, bu korku yetiyor. Gelecekte, bakınız şu anda demiyorum, gelecekte 2 tane rezerv para olabilir. Bunlardan biri altın, biri de Bitcoin olur arkadaşlar. Bitcoin tabii ki ön plana çıkabilir. Altın, farklı bir yatırımcısı var altının. Bitcoin ön plana çıkabilir arkadaşlar. Hangi ülkenin parası olursa olsun fark etmez. A ülkesi, B ülkesi, C ülkesi rövanşta olsun. Hiç önemli değil. Bitcoin geldiği an küresel piyasalardaki rezerv para konumuna oturduğu zaman bütün işlem bitmiştir. Rahmetli dedi ya, çaylar içilmiştir, sohbet bitmiştir. Yani bunun gibi olur arkadaşlar. Bunun gibi olacak. Çünkü benim bankam, senin bankan, onun bankası Bitcoin. Merkeziyetsiz. Herkesin bankası. Bir kurum ya da kuruluş tarafından yönetilmiyor. Hocam o zaman niye düşüyoruz ya? Bu piyasa düşer de çıkar da arkadaşlar. Bu normal. Altın düşmüyor mu? Çıkar da düşer de. Öyleyse ne yapacağız? Konuyu bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü ABD'nin durumu artık kendi telaşesine düştü. Borcu nasıl öderim dedi. Ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Şu anda bir erteleme kararı var. Bu piyasaları nasıl etkiler? Hiç etkilemez. Bu şekilde biz yolumuza devam edeceğiz. ABD borç, arkadaşlar limit görüşmeleri devam ediyor ama biz yani burada Bitcoin'de cüzdanlarda artış var. Soğuk cüzdanlara artış var. Toplanıyor. Bu Bitcoin'in ralliye başlaması için bir neden, bir sinyal. İkinci sinyali grafikte söyleyeceğim. Niye? İkinci sinyali grafiği incelerken, Bitcoin grafiğini incelerken söyleyeceğim. Peki hocam, tamam. Buraları anladık. Bugün bu havese ne oldu ya? Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü? Vaves coin'e ne oldu? Kava coin'e ne oldu? Değil mi? Şimdi böyle de düşünmek lazım. Arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz BTC borsası olan Upbit bu iki coin hakkında ne yapmıştı? İşlem yasağı getirmişti. Yani işlemlerden kaldırmıştı. Şimdi ne yaptı? Bunları bugün tekrar işleme açtı. Erken saatlerde. Tekrar artık bu Kava coin'e, Vaves coin'e para yatırabilirsiniz şeklinde işlemi açtı. İşlemler çatır çatır girişler oldu ve Vaves coin'de %15'te 20 arası bir yükseliş yaptı. Keza Kava %10'un üzerinde bir yükseliş yaptı. Yatırımlar devam ettikçe yükselişler devam eder mi? Bunları da grafik yorumu analizlerimizde sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet. Öne çıkan başlıklar bunlar arkadaşlar. Yani bizleri ilgilendiren bunlar gibi duruyor an itibariyle. Peki hocam, bu arada güzel kardeşlerim, Ufuk Otakçı kardeşimiz bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. Mehmetcan Gök kardeşimiz bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. Bu arada güzel kardeşim tekrar bağışta bulundu. Mehmetcan Gök, eyvallah güzel kardeşim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Önce 5 TL yapmış, yanlış olmuş. 50 yapacaktı herhalde. Sonunda 45 TL daha ilave etti. Yalnız bu arada isteğini göremedim. Ama biz önce Ertan kardeşimizin isteğiyle başlayacağız Bitcoin ve Ethereum'un ardından. Daha sonra da sizlerin isteğine bakacağız arkadaşlar. Şimdi grafiğimize dönelim. Grafiğimize bir dönelim bakalım. Bitcoin'de neler var, neler yok değil mi güzel kardeşlerim? Efendim, Bitcoin. Şurayı şöyle bir açalım listemizi. Total 2. Ay maşallah %1'i geçti bugün giriş. Bir ara geri de gelse ben şunun saatlik bazında bakmak istiyorum arkadaşlar. Saatlik bazda.
bugün yaklaşık, dün ne dedik? Dün 566 mı demiştik? Bugün 576'ya kadar çıktı. Şu anda da 572 milyar dolar seviyelerinde altcoin'lere para girişinin olduğunu söyleyebiliriz. Dominansın kırmızıya geçmesi şart. Hani hiç istemiyoruz ya. Efendim, hep yeşil olsun. Tek kırmızı olarak kalmasını istediğimiz dominans arkadaşlar. Dominans kırmızıda olursa, eğer bugün bu şartlarda olaydı, çoğu coin'ler en az 30-40 yapmıştı. Çoğu coin'ler. Ama şu anda dominans 0.12 gibi bir yeşilliğe sahip. Bitcoin'i şöyle bir bakalım. Şu anda 27 bin doların üzerindeyiz. 27.200 dolar. Bugün bir ara ne yaptı güzel kardeşlerim? Bitcoin yaklaşık 27.500 dolarlara iğne attı. Lakin bizim 27 binlerle işimiz yok. Oraları zaten geçeceğiz. Bizim işimiz 28.400'ün üzerinde kalmamız. Bizi asıl ilgilendiren o tarafı Bitcoin'in. Şu anda %1.27'lik bir yeşilliğe sahip Bitcoin. Peki hocam, günlük bazda var mı bir formasyonu? Evet. Bakınız, burada alçalan kanal yukarı doğru dönüyor. Fakat bu haftalık bazda bizim çizdiğimiz bir kanal. Şimdi hocam, dediniz ya Bitcoin uçacak, kaçacak, ama sebebi yayında söyleyeceğim, grafikte söyleyeceğim. Evet güzel kardeşlerim. Burada biz bu oku boşuna çekmedik. Değil mi? Şimdi alçalan takoz, yükselen grafik bir öncekine göre. Lakin yine konu bu değil. Yine asıl konu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki hareketli ortalamalardan EMA 200 günlük ortalamayı defalarca iğneledi. İğneledi, red yedi. İğneledi, red yedi. Yok geçit dedi ya. EMA 200 günlük ortalama sana diyor, buradan aşağıya düşüş yok. Çıkamayan coin düşer, düşemeyen coin de çıkar arkadaşlar. Şimdi buradan dönerse nereye gider? 37 bin dolar seviyelerine doğru. Ama bizim öncelikli beklediğimiz, önce 28.400, daha sonra 34.500 bandı seviyeleri defalarca vurguladık bunu. Buraları bekliyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de buraları bekliyoruz. Bitcoin'deki yani her an yukarı yönlü momentumu hazır olun. Bitcoin'de durum bu. Yani bu grafiğe göre. Olumsuz bir haber patlar piyasaya, o zaman ayrı, o zaman bunlar çalışmaz. O zaman bunlar çalışmaz arkadaşlar. Olumsuz haberler gelmediği sürece yönümüz yukarı olacaktır Bitcoin'de. Peki Ethereum? Ethereum'da da aynı. Ethereum EMA 50 ve 200'ün ortalamaların üzerinde, uzaklaştı oradan. Şimdi Ethereum'da yukarıda bizi bekleyen 2480-2500 dolarlar var. Kalacak mı? Buraya gelecek, buradan sonra bir formasyon daha yapacak. Formasyon yaparak, güney yükselişi yaparak yoluna gitmesi tabii ki mantıklıdır. Çünkü buradan bir direnç çizgisi çizdiğimizde bir kanal var burada, değil mi? Bu kanal arkadaşlar ne kanalı? Güney yükselişi yapan bir yükselen kanal. Üst direnç, alt destek konumu. Buradan yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki. Yani şimdi ilk isteği olan mail bölümünden katıl butonuyla kanalımıza gelen değerli kardeşimizin isteğine geçiyoruz arkadaşlar. Neydi kardeşimizin isteği? Musk'tı yanılmıyorsam, değil mi Ertan kardeşimizin? Musk'ı inceler miyiz? Tabii ki. Şurada Musk'ımız mevcut. Evet, Musk'ta şu an 4 dolar 20 sent seviyelerindeyiz. Desteğimiz 3.60. Direnci kırdık. 4.20'nin üzerindeyiz. Direnç 4.20 idi zaten. Direnci kırmışsak bu haftalık grafik. Haftalık grafik. Buradan bizi bekleyen derinlik 8.5 dolar. Neredeyiz? 4 dolardayız. Ya %100 bir yükseliş anlamını taşır bu. Peki hocam, şöyle bir 15 dakikalığından beri gelelim biz buna. Var mı bir sıkıntı? Değil mi? Sıkıntı yok. Bakınız, buradaki desteğini bile denememiş daha. Desteğini denememiş. Saatlik bazda bir formasyona imza atıyor mu? İkili dibi oluşturdu.
buradan dönüşü direkt 4,5 dolara doğru hareket başlatabilir. 4 saatlikte var mı bir formasyon? Arkadaşlar 4 saatlikte EMA 50 ve 200'ün altına sarkmış durumda. Aşağıdaki desteği yine 4.20. Evet, 4.20. Peki haftalık baktık zaten. Bir de günlük bakalım. Arkadaşlar günlükte bir formasyonu geliyor bakınız. Çünkü şuradan aşağıya gelen düşen trend kırıldı ya günlükte. Bu düşen trendin simetriği 7 dolar 20 sent arkadaşlar. RSI tavanda günlükte bakınız tavanda 85'lerde görünüyor stokastik RSI'miz. Öyleyse şu kırmızı bizi yanıltmasın diyoruz. %1,73'lük bir kırmızılığı var. Bu da bizi yanıltmasın arkadaşlar. Yani bunu söyleriz. Peki hocam, burası tamam. Şimdi yine aşağıda bağış yapan kardeşimiz Ufuk Ortakçı vardı. Luna, Lunch ve FED demiş kardeşimiz. Peki. Lunch %1,75 bugün yeşillikte. 89 küsürlerdeyiz. 90 direnci kırmak üzere. Başarırsa 10'a kadar gider. Yani 0,60'ya kadar gider arkadaşlar. Çünkü bu trend kırıldığı an ilk direncimiz 10, ikinci direncimiz 15. Günlük bazda bakıyoruz. Günlük bazda bakıyoruz. Hatta bunu şöyle 4 saatliğine alalım. Pardon özür. Evet 4 saatlikte bizi ne beklediğini bakalım arkadaşlar. Şuradan gelen trendimiz kırıldı. Bizi desteğimizle çizersek bizi burada bekleyen asıl derinlik burası. Geri dönerse yalnız geri dönüşü burası olur. Önündeki dirençleri kırarsa. 13,5'lar falan görünüyor. Ama dediğimiz gibi burada şu anda kırmaya çalıştığı EMA 50 günlük ortalama var 4 saatlikte. Peşinden de sıfırı atacak pozisyona gelmesi için EMA 200 günlük ortalamayı kırması lazım. Luna'da ne var güzel kardeşim? Luna yatay pozitif olarak gidiyor 1,66'lık yukarıda ve evet 88'de. Burada ikisi de farklı arkadaşlar. Luna'ya şuradan bakacağız. Luna. Gemini'den bakacağız ona biz. Hayır. Bitflanks'ten bakarsak Luna. Lunch veriyor arkadaşlar. Evet. Luna'ya buradan bakıyoruz. Şu Lunch'u baktık zaten. Luna'ya geçelim. Bakın da silelim. 0,90'lardayız. Küçük bir yeşilliğe sahip. Düşen trend devam ediyor yalnız bakınız arkadaşlar. 4 saatlikte düşen trendimiz devam ediyor. Burayı kırması için 95'e gelmesi lazım ki orada bir tane daha bekçi var. EMA 50, 98. Daha sonra 1,27'lerde yine direnç var. Yalnız desteğini kaybeder mi? Desteği 87 bakınız. Burası bizim desteğimiz 87'ler. 0,87'ler. Yani bir günde 7,5-8 dolara kadar çıkan Luna 2 dolarlarda 1,5 dolarda da konsolide olduktan sonra bu düşüşlerde 1 doların da altına sarktı arkadaşlar. Kısacası bu. Fetch Coin'e, Fetch Ali'ye bakalım. Fetch Ali'ye de bakalım. Şimdi onu şuraya alalım arkadaşlar. Fetch Coin'i hemen aşağıya alalım. %1,21 an itibariyle yeşildeyiz ve 0,24 dolar seviyelerinde. Evet. Ne yapıyoruz? 15 dakikalığından bakalım Fetch Ali'ye. Gördüğünüz gibi EMA 200'ün üzerinde kalmış. EMA 50 yani kırmaya çalışmış, başaramamış. Fakat günlük bazda bakmak istiyorum çünkü onlar bizi yanıltabilir. Günlük bazda alçalan takoz devam ediyor. Bizi sırada buradaki direnç kırıldığı anda yukarıda 0,70'ler ve karşılıyor olacaktır. Haftalıkta daha güzel bir formasyon var arkadaşlar. Haftalıkta 1
Bakınız bu formasyon gerçekleşti şimdi. Şurası. Arkadaşlar haftalıkta şu iki tepeyi birleştirelim. Bakınız. Hop! Fincan kulp, çanak çömlek, demlik, çaydanlık ne derseniz deyin. Bu derinlik arkadaşlar. Piyasa rahat durursa bu derinlik çalışacaktır. Yine bizi 0.75'ler bekliyor yukarıda. Neredeyiz? 24'teyiz daha. Burası çalıştığı an isterse bunu bir günde de bir saatte de atar arkadaşlar. Ama zamanı var demek ki bu formasyonu çalıştırır. Peçel'de durum bu. Şu anda yatırımcıların biraz daha sabretmesi gerekir diye düşünüyorum. Peçel'den. Evet, diğer bağış yapan kardeşimiz Mehmet. Mehmetcan Gök. Bizden isteği var mıydı? Şöyle bir bakıyorum ama göremedim. Bağışın altına yazmamış. Aşağılara bakıyoruz arkadaşlar. Evet, Çiliz. Ya CZ konuşma yapacakmış diyor. Mehmet kardeşimizin şu anda göremedim isteğini ama ilerleyen şeylerde yazarsa yine de isteği olursa şey yaparız. Analizine bakarız arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ethereum POW. Ethereum POW. Pardon gördüm arkadaşlar. Mehmet Gök kardeşim Launch yazmış. Yani Launch güzel kardeşim aynen dediğimiz gibi az önce de bahsettik ya Launch'tan. Yani 89 bu aralar direnç zaten. Kırarsa 0'a atmaya kadar gidebilir. Buradan sonra da momentumu bakınız. 15 dakikalıkta yükselen bir trende girmiş zaten. Gördüğünüz gibi yükselen bir kanala başlamış 15 dakikalığında launch. Launch'ta bir kanal oluştu. Yani yukarıda 91'ler var 15 dakikalığında oraları görebilir. Ama bu haftalık bazda ele alacak olursak haftalık bazda burası randımanlı değil. Şu şekilde güzel. Yani yukarıda bizi bekleyen şu EMA 200 günlük sıfır attığı yer yani 10. Şu an 89 ya. Yani 4.0, 3.0, 10 seviyeleri. Burada EMA 200'lükte de 14.5-15 seviyeleri var. Bekleyip görmek lazım Mehmetcan kardeşimiz. RSI tavan yapmış yalnız. 83'lerde görüyoruz bakınız. RSI'da tavan var arkadaşlar. Evet, Ethereum PO demiştik. %1 yukarıdayız. 4 saatliğine bakacağım. Düşen trendi kırdı, yataya bağladı. EMA 50'nin de üzerine oturdu. Şimdi 14.5'ta direncimiz var. Şu an 11.26 seviyelerinde. Evet. Bunun Ethereum PO'nun dolar grafiğine bakalım biz. Dolar grafiğine bakalım arkadaşlar. Bu Ethereum grafiğiydi. 2 dolar 0.8 sent. Küçük bir yeşilliği var. EMA 50'nin üzerinde az önce de dediğimiz gibi. Yani 2,5 dolar direnci var. Bu direnci kırmaya çalışacaktır. Yani 2,5 dolara doğru bir hareket başlatmaya çalışacaktır. Algorand demiştiniz. Algorand'da da bakınız şu anda 0.16'lar test ediliyor. Ve 16 civarında fiyatımız var. %1 yukarıda. Yukarıda bizi bekleyen 4 saatlikte 17 direncimiz var. EMA 200 günlük ortalamada. Yani ok çizilecek bir formasyon şimdilik göremiyorum arkadaşlar Algorand'da. Evet. Algorand yatay olarak devam ediyor. EKTA demiş kardeşimiz. EKTA'ya bakıyoruz. 4 saatlikte. EKTA arkadaşlar 97 desteğimiz var. Şu anda da 0011'lerde bakınız 97 desteğimiz var. İlk direncimiz 16, yukarıda da 20 şeklinde yorumlayabiliriz. RSI güzel, yukarı doğru gidiyor. Yani burada şu 15-16'ları deneme ihtimalinin biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki, yine isteklerinizden devam ediyoruz arkadaşlar. Solana demiştiniz değil mi? Solana. Evet, yukarıdan aşağıya gelen trend kırıldı. Solana'da yukarıdan aşağıya gelen trendi kırdık.
Şimdi desteğimiz de burası. Solana birinci direnç 20 dolar, 20,5 dolar. İkinci direncimiz de 21 küsür dolarlarda. Buraları fark ederseniz rahat geçebilir. Çünkü 4 saatlik burası. Önemli olan haftalığına bakmak. Değil mi? Haftalığında yatay olarak devam ediyor. RSI tam 50'lerde. Buradan dönmesi lazım ki geri. RSI tavan yapsın. İşte o zaman 25-30'lara dizebilir kendine. Yalnız takip etmekte fayda vardır. Evet, Matik demiştik. Matik'te yükselen trend devam ediyor. Matik için burada osilatörümüz ne diyor Matik için? Al, sat, nötr. Karışık bir osilatörümüz var. Bizi yukarıda bekleyen direnç bazında arkadaşlar haftalıkta yani 1,5 dolarlar var. Fakat ondan önce 90 direncimiz var bakınız. Buradan sonra da 1 dolar direncimiz var. Ardı 1,5 dolar seviyeleri. 1 dolara geçmemiz lazım. 1,5 dolara doğru gidebilmemiz için 1 doları kırmamız lazım arkadaşlar. Focus, Jojos'a bakıyoruz. Bugün de Jojos küçük bir kırmızılıkta ve 1,5 doların üzerinde fiyatlanıyor. Ama sıkıntı yok, formasyonu güzel. Bakınız formasyon güzel. Yani buradan EMA 50'den yukarı dönüşü Kokos'ta bizi 2 dolar 13 sent seviyelerine doğru taşıyabilir arkadaşlar. K bugün de yükselişini sürdürüyor. Bakınız ok hedefine doğru yola çıkmış K'de. Bu haftalıkta mı çekmişiz bunu? Evet. Buradan dönüş olabilir demişiz. Bakınız çünkü destek burası demişiz arkadaşlar. Buradan dönüş yine 15'leri gösterir demişiz. Şu an 73'lerde ve %16 yükselişte. CFX'de fincan kulp devam ediyor arkadaşlar. Desteğini koruyor. %1,5 geride 0,31 dolar seviyelerinde. Destek zaten burada 24'e koymuşuz biz. İlk direncimiz 48'ler, ardığı 0,75'ler şeklinde yorumluyoruz. Evet, onu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Arabam 60 model. Yokuşları çıkmıyor diyor efendim. Yani EMA 50'yi kırmak üzere başarırsa da ARB nereye doğru gider? 1 dolar 30 sente doğru yolculuk yapabilir. An itibariyle %4'e yakında bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Peki arabada bu. Durum bu. Peki SXP yatay pozitif olarak devam ediyor. Şimdilik 0,42 dolarda. İlk direncimiz 43'te, ardından 50 lira kadar yol alabilir güzel kardeşlerim. Haftalıkta var mı formasyon? Değişik bir şey. Bakalım. Evet, alçalan yükselen formasyonu var. Devam ederse 1 dolara kadar yol alabilir. Dardayım, yalanım yok. %1 yukarıda bugün. Ne yapıyor? Yükselen trendi koruyor şu anda. Devam ediyor. 4 saatlikte EMA 50'nin de üzerine çıktı. Şimdi ilk direnci 0,15. An itibariyle 14'e yakın fiyatı. Beklemek lazım arkadaşlar. Waves %16. Ay maşallah. Bugün şeyde de anlattım ya, Upbit'in tekrar işleme açmasından yaptığı bu güzel yükselişi nereden başlattı arkadaşlar? 1 dolar 60 centlerden nereye kadar iğne attık? 1,94, neredeyse 2 dolar direncini iğneleyecekti. Şu an 1,92'lerde %16'ın üzerinde yukarı yönlü hareket. Yukarı yönlü hareket devam edebilir çünkü önünde direnç nereye kadar yok? 2 dolar 40 sente kadar direnç var mı bakalım? Evet, 2 dolar direnci var. Kırarsa 2,5'u hedefleyebilir arkadaşlar. AP coin. Evet, AP 3,5 dolarda ve %2,5 civarında bir yukarı yönlü momentumu var. AP'nin yön yukarı, hareketlilik devam ediyor 4 saatliğinde. Düşen trendi kırdı ve yükselen trende başlamış görünüyor arkadaşlar. İlk direnç 3,66, kırarsa da yolu açık olsun diyeceğiz. Çünkü haftalıkta da bunda güzel bir formasyon var mıydı bizim ok çektiğimiz? Evet, vermişiz zaten. 4,5 vermişiz, 6,80 hedef vermişiz Apecoin için. Peki Aptos ne yapıyor? Dönüyor arkadaşlar, ne yapacak? Aptos burada bizim yukarı yönlü momentumumuz var Aptos'ta dedik. Yaklaşık %4 an itibariyle. Yukarıda 4,19'luk bir yeşillikte 8,5 dolara yakın bir fiyatlama var. Günlük bazda ele alacak olursak, bakınız günlük bazda 8,53'ü görmüş, desteğini koruyor.
Burada ikili dip var. Dönüşü arkadaşlar 9 dolar ve üzerine doğru atacaktır diye düşünüyorum. Hatta 10 dolarda EMA 50 günlük ortalamada bir direnç görüyoruz. Spiel'e baktığımızda Spiel de bizi neye götürüyor? Spiel 59'lardayız. Formasyon güzel. Şimdi günlük bazda Spiel'de şurası geliyor arkadaşlar, bakınız. Burası yola çıkmış. 63'ler geliyor. Şu an 59'lardayız. 63'ler geliyor güzel kardeşlerim. Peki Fantom demiştiniz. Fantom %1.17. Şimdilik yatay devam ediyor. 0.36 dolarlarda. İlk direnci 43 Fantom'un arkadaşlar. Formasyon ok çekecek bir formasyon günlükte göremedim. 4 saatlikte var mı? Onda da yok arkadaşlar. Yani şu EMA 50'nin üzerine atmamız lazım yukarıda 40'ları görebilmemiz için. Peki Leobrink LRC hemen hemen 0.30'un altında fiyatlanıyor. 29.41'lerde %1.69 yukarıdayız. Devam edecek mi? Bu EMA yani 30'un üzerinde kaldığı sürece yukarıya doğru 35'e doğru bir momentum sergileyebilir güzel kardeşlerim. Peki Kava bugün ne yaptı? Kava daha önce çektiğimiz ok 12'den hedefini vurdu arkadaşlar. Bakınız biz bu oku 21 Mayıs'ta çekmişiz. Bugün 23 Mayıs. Evet. Hedef bir anda 1,5 dolara kadar çıkmış. Biz demişiz ki arkadaşlar 1,23'ler görünüyor. O zaman 1 dolar seviyelerindeymiş. Ama bir anda da burası gelmiş. Şu an %11'e yakın yükselişte ve 1,18 seviyelerinde yine. Yani oklar hedefini 12'den vurmuş burada. Haber fiyatladı haberi. Bundan sonra ne olur? Formasyon yapar yoluna devam edebilmesi için. Ankara'nın taşına bak diyoruz. ANKR 0026 dolarda bir direnç var. Şu anda 25 seviyelerinde. Daha sonra da 28-30 bandı seviyelerine doğru bir momentum sergileyebilir arkadaşlar. Evet, çirize gireceğim. Audio'ya gireceğim arkadaşlar. Onların da toplanmasını bekliyoruz. Onların da fazla yatırımcısı var biliyoruz. Evet. Ripple yatayda arkadaşlar. Ripple'da yaklaşık küçük bir yeşillik 0.35'lik yeşillik olsa da 45'in üzerinde 46'larda fiyatlanıyor. Yani buradan dönüşü Ripple'ın 50 bandına doğru, yarım dolar bandına doğru bir momentum getirebilir. Cardano adaya baktığımızda formasyon içinde formasyon ok yarıya kadar yarıyı geçmişiz. Yani bizi 38 dirençleri yukarıda 40'lara doğru hareket için bekliyor. Bu 4 saatlikte yalnız. Siz yanılmayın, haftalıkta farklı. Bakınız haftalıktaki direnci ne yapıyor arkadaşlar? 40 direncimiz var, ardından 64'e kadar gidebilir haftalık. Evet. INC demiştiniz. Arkadaşlar, şimdi INC için daha önce anlattıklarımı biliyorsunuz. Bugün onlardan tekrar bahsetmeyeceğim. INC eğer 6 doların üzerinde kalmayı başarırsa bir hafta daha INC 15 dolara gider. Daha önce 1 dolarlardan ne yaptık? 10 dolara kadar hedef verdik. Şakır 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 nokta atışını vurduk. Burada direkt 10 dolar da demiyorum yani. 15 dolar diyorum. Ama 6 dolarlardaki pozisyonunu 6 ile 7 dolar, 7,5 dolar bandı aralığında pozisyonu korursa, hele 7 ile 10 dolar arasında gidiş geliş yaparsa. Ama 5 doların altına sarkarsa 3,5 dolara kadar geri gelir. Yani bu önemli. Önemliydi. Pardon, özür. Sizlerle bunu paylaşmam gerekiyordu. Paylaştık arkadaşlar. Ama sürekli de yeşili yakıyor, unutmayın. Bir gün parlamaya devam eder. Filecoin. File'ye baktığımızda %2'lik bir bugün yukarıda. Ben bunun 4 saatine bakmak istiyorum. EMA 50'yi kırdık. Şimdi 5 dolara doğru gidiyoruz arkadaşlar. 4.49'lardayız. Filecoin'de de bir 5 dolar yolculuğu başlamış gibi duruyor. Peki Chainlink ne yapıyor hocam? Chainlink küçük bir kırmızılıkta 6,5 dolarda fiyatlanıyor. EMA 50'yi kıramadı. 6,5 doları kıramıyor. Burayı kırarsa da zaten
7 dolar 4 saatlikte görülüyor. Özür, 7 dolar görülüyor fakat haftalık bazda formasyon farklı arkadaşlar. Yani burada bizi bekleyen, pardon, böyle bakacak olursak haftalık bazda EMA 50 7 dolar ve 8.9 yani 8.99 dolar bandında ilk direnç karşımıza çıkacaktır ama burada kalmaz çünkü yukarıda EMA 200'ü bekliyor. 12 dolar 60 sent. Bakınız. Burası bekliyor. Burası bekliyor. Efendim yeni gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Evet. Sinan Hoca, Sinan kardeşimiz, Floki demiş, Emre kardeşimiz, Sanem Duman, İsmail Öğüt, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Yusuf Alakuş, Faik Başyiğit, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Linkte durum bu. Audio. Audiocular, ekran başına. Şöyle bir saatlikten başlayalım audioya. Değil mi? Audio saatlikte dipleri birleştirirsek 3 tane dip karşımıza çıkarıyor saatlikte. Yani ne kadar fazla dip, ne kadar fazla tepe, trendde o kadar sağlamlık oluşur. O trend o kadar sağlam yoluna devam eder. Bakınız üçer dip, üçer tepe var. Direnç ne var önümüzde? 25 direncimiz var. Saatlik bazda yukarıya doğru devam edebilir. Peki hocam, buraları silelim. Değil mi şimdi? 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte de aynı şekilde bakınız. Yükselen devam ediyor. EMA 50'yi kırmak üzere. Başarırsa 27 dolar görünüyor 4 saatlikte. Günlük bazda. Günlük bazda EMA 200'ün üzerine oturduk. Bakınız. EMA 200'ün üzerine oturduk. Yukarıda EMA 50 direnç bekliyor bize. 30'lar bekliyor günlük bazda. 30'lar. Haftalıkta neyimiz var? Direnç bazında arkadaşlar haftalıkta 28'in üzerine oturursak 28'in üzerine valla buradaki dibe kadar gidebilir. Yani bu sefer 50'lerde kalmaz 69'lara kadar gidebilir. Dikkat. Çiliz 10.44 yatay konsolide oldu burada. Devam ediyor bu şekilde. İlk direncimiz 0.15 dolar. Burayı kırar mı? Kırar. Kırar da bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleyeceğiz diyenler var. Arkadaşlar yani bir coin hiç Waves'ten bugün hareket bekler miydiniz? Yarın bir şey çıkar, bir haberi çıkar uçar gider. Bu Waves gibi de uçmaz. Çünkü bunun yatırımcısı çok. Yani bir Waves'e göre Çiliz'de yatırımcı daha fazla. Bekleyip görmek lazım. Rallisi nasıl olacak? Değil mi? STX formasyonunu tamamladı. Bundan sonra arkadaşlar haftalık bazda bu STX'in. Bundan sonra bu derinlik gelir arkadaşlar. Eğer aşağıya kırmasa desteğini yukarı dönüşü STX için bu derinliği atabilir. 1 dolar 67 sent. Ama bu bir günde gelmez tabii ki. Bu haftalık grafik. %1'de an itibariyle yeşilde şu anda da 0.63 seviyelerinde fiyatımız var. Iris. Ne hedef vermişiz? 63. Bugün %7'nin üzerinde yükselişteyiz. Neredeyiz? 26 seviyelerindeyiz. Dönüyor arkadaşlar. Bakınız dönüyor demek bu formasyonu tamamlıyor anlamına gelir. Dönmesi bu haftalık grafik. Her mum bir haftada oluşuyor biliyorsunuz. Bar mumlar. Buradan geri dönüşü bize 64'ü 65'i hatta yukarıya götürebilir ama aşağısı 60 seviyeler 63 seviyeler. Iris'te. Kurvedao 1 dolar dedik. 1 dolar yolcusu. 1 dolar yolcusu. Evet 1 dolar yolcusu. Hala 1 dolar yolcusu. Evet. Şu an 87'lerdeyiz 0.87 ve %2.33'lük bir yukarı yönlü momentumu var. Bekleyin göreceğiz arkadaşlar. Bakınız 1 dolarda kalacak mı? Kalacak mı 1 dolarda? Evet. Yapay zekalara geçiyoruz arkadaşlar. Peçali'ye baktık. GRT an itibariyle neredeydi? Onlarda 11'lerdeydi değil mi? 10 küsür 11 şu anda 12-15'te. %2,5 civarında bir yukarı yönlü momentum var. 30'lar hala ok orayı gösteriyor arkadaşlar. Haftalıkta ok orayı gösteriyor. Günlük bazda ele alacak olursak. Destekten uzaklaşıyoruz. İlk direncimiz
14. 14. Çünkü düşen trendi kırmıştık. Bakınız birkaç kez denedi. 13-10'a kadar geldi. Bu direnci yoklayamadı. Bu 14'ün üzerine çıkarsa nerede duracağını, frene basacağını hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. AGX. AGX'te durum ne? Arkadaşlar AGX güzel bir çıkışın ardından şimdi formasyon yapıyor. Burada desteğimiz var AGX'te bakınız. AGX coin'de bir destek mevcut. Bu destekten dönüşü ne olur AGX'in? Bu destekten dönüşü AGX'te bizi EMA 50 direncine doğru götürür. Yani 35'lere doğru götürür. Şu an 27'lerde. RNDR. Hay maşallah. Oklar hedefini şıkır şıkır vuruyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı sıfır. Sıkıntı nerede? Sıkıntı sabırsız olanlarda. Şuraya kadar çıkmış efendim, satalım. Bu kadar kar bize yeter. Şimdi bakarsın peşinden. Hocam korktuk buraya geri çekiliyor diye. Burada sattık daha fazla düşmesin diye. Şimdi bakıyoruz peşinden. Diyenler yok mu? Tonlar var. Unutun kardeşim ya. Çünkü satılacak bir rally yapmıyor. Rally çünkü 10 yükseliş, 15 yükseliş bunu her zaman yapabilir bir coin. Bir coin'de nereden çıkacağını bilmezsen, nereden gireceğini bilmezsen sen bu piyasadan para kazanamazsın güzel kardeşim. Beklemek lazım. Yani şunu anlatmak istiyorum. Eğer yapaydı 80-90 rally bir günde top tüfek ne varsa sat derdim. Değil mi? Satılabilir. Ben satardım o zaman. Ama böyle küçük küçük yükselişler büyük rallileri kaçırtırır insana. Geri çekilmelerde. Evet. Yani hedef ne hocam? Şimdi onu soracaksınız. Arkadaşlar 3 dolar direncimizi kırarsak 3 dolar direncimizi haftalık bazda bizi ne bekler? Haftalık bazda ikinci formasyona girdik ya. 3.37, 4 dolar, hatta 3.5 dolar seviyeleri. 3.5 dolar seviyeleri. Daha önce nereye kadar gitmişiz? 8 dolar mı? Evet, 8 doları görmüşüz. Hiçbir enstrüman gördüğü yeri unutmaz arkadaşlar. Evet. RLC %2. Çoğu kardeşlerimiz, bizi izleyenler bu coin'den güzel karlar elde ettiler arkadaşlar. Çünkü ta 0.50'lerden beri verdik biz bu coin'i. Yani oradan 1 dolar geliyor dedik. Hedefler nokta atışı geldi. O videolarda var. Oklardan görürsünüz zaten. Şu anda ne var arkadaşlar? 1 dolar 60 sent fiyatındayız. En son şu okun geldiği yer, bakınız daha önce nereyi test etmiş? Daha önce 16.60'a kadar gitmiş. 16 dolarlara. Yakın tarihte nereyi görmüşüz hocam? Günlük bakalım değil mi? Günlük bakalım. Fazla uzağa gitmeyelim ya, şuraya gidelim. 25 Mart. 2 dolar 28 senti görmüşüz. Şu an 1 dolar 60 sentte. Buraların yolculuğu yine devam ediyor ama ve lakin 1.70'in üzerinde bir gün kapatması lazım. Devam edebilmesi için. Ocean her an devreye girebilecek bir yapay zeka coin'idir arkadaşlar. Protokolüdür. Ocean protokol. Yani burada EMA 200'den döndü geri. Yani 36'yı kırarsak şu an 33'lerdeyiz. İnanın 60'a kadar, 65'e kadar yol alabilir. Nereyi bekleyeceksiniz? 36'nın üzerine atmasını bekleyeceksiniz. VC'ine dikkat. VC'ine dikkat arkadaşlar, bakınız. Hong Kong'la ilgili haber okudum size değil mi? İşte Hong Kong'da 1 Haziran'dan itibaren ki olacağı söyleniyor. Yani yazıldı, çizildi. Yani Bitcoin alış satışları serbest oluyor. İşte bu VC'ne yarayabilir, dikkat. Çin menşeili, Hong Kong menşeili coinler, projeler buralarda dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şu anda 0.019 dolar. Yarım puan da yukarıdayız. Beklentimiz arkadaşlar 25 direncini kırması lazım, böyle bam 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 gidebilmesi için. Evet, buraları kırması gerekir diye düşünüyorum. Evet, Jasmy'ye geleceğiz. Jasmy yatayda şu anda.
Bakınız yatay olarak devam ediyor. İlk direncimiz 50'ler. Şu an 48'deyiz. 50'yi kırarsak 60'a doğru gideriz. Bir direnç daha var. Ondan sonra yükselişini başlatabilir. Bu iki banttan günlük bazda kurtulması lazım. RSI geri döndü bakınız. Daha diplerden tekrar geri döndü. Yani eksilerden tekrar 20 küsürlere kadar geldi. Dönüyor geri. Evet. Güldeste. İkto. Hocam doğru. 1 doları geçer mi sizce? O hangisi? Bunu bilmiyorum. Hangisini demek istediniz? 1 dolar geçer mi? CFX'e baktım hocam. İbrahim Karabacak hocam. CFX'e baktım. Videonun başlarında baktık. Şimdi Jasmide'deki durum bu arkadaşlar. Yani şu iki bandı beklemek lazım. Ike. Bunu da verdik size. Daha önce bak şu ok hedefini 12'den vurdu. 2 dolar direnci var dedik. Ne zaman? 1.30'lardan. Hop vurdu burayı. Devam edecek mi arkadaşlar? Tabii ki devam edecek. Eğer 2 doların üzerinde kalmayı başarırsa şu an 1.93'lerde %22 de yükselişte bakınız bu ara. %22 de yükselişte. Ne hedefi vermişiz? 5,5 dolar hedef vermişiz ya. 5,5 dolar. Evet. Focus'a baktım arkadaşlar. Pepe'ye bakmadım. Daha bakacağım. Clear'e geçelim. Clear'e bakalım arkadaşlar. Aşağılarda Clear'imiz var mıydı? Yok. Değil. Evet. Clear. Clear Network. Bunu burada bir yerlere not almıştık biz ama yazalım gelsin ayağımıza ya. Clear Network. Binance'ten alalım. Şimdi Clear Network. Arkadaşlar Clear Network 0,021 dolar bandı seviyelerindeyiz. %3 gibi düşüş gibi görünse de yani geri çekilme bu formasyon yapıyor arkadaşlar. Bakınız günlük grafiğinde. Clear Network'te en kısa yoldan gelecek yer şurası. Bakınız. En kısa yoldan gelecek yer 0027'ler. Daha 21'deyiz arkadaşlar. 27'ler bakınız. Bu oku silmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bu oku silmiyoruz arkadaşlar. Bakınız iyi ki Clear Network'ü açtık. Yanında bir coin daha gördüm. Eyüp Kesebir kardeşim siz de hoş geldiniz bu ara. Teşekkür ediyoruz bağışınız için. M City token'i Manchester City. Bakacağız. Hemen bakalım. Yalnız şunu gelmişken güzel kardeşim şu BTC BAM'ı bir göstereyim size. BTC BAM'ı size piyasa şakır şakır düşerken verdik. 0.80'lerden 84'lerden. Biri yazmış diyorum ama ya hocam işte bize BTC BAM verdin zarar ettik. Onları karıştırırım ya. Nerede zarar ettin güzel kardeşim? Ama al demiyorum ben. Sadece veriyorum. Hadi aldın orada. 80'lerden aldın 2-3 ay içinde. Nereye geldin güzel kardeşim? Bakın bugün %9 yükselişte. 1 dolar 20 sent ya. 1 dolar 20 sent. Bununla ilgili zaten söyledik. Çalışmalar devam ediyor. Yakında borsalar şakır şakır listeleyecek. MEK borsasında var dedik sizlere. Şimdi beklentimiz ne? Beklentimiz şu arkadaşlar. Bunun adetinin sınırlı olması. Gelen duyuruları sizlerle paylaşacağıma söz verdim. Değil mi? BTC BAM'la ilgili gelecek bütün haberleri sizlerle paylaşacağım. Şu an bakınız %9 yapmış. Arzı sınırlı. Bitcoin kadar arzı var. 21 milyon. Ama bunun 10 milyon arzı 2040'a kadar kilitli. 11 milyon arzı var piyasada. Bu daha tam piyasaya da dağıtılmadı. Dağıtıma geçtiği zaman haberiniz olacak. 3x, 5x'ler gelebilir. Ama haber bekleyin. Yakında. Bakalım.
Bize haber gelirse biz sizle paylaşırız arkadaşlar. Alın, satın, tutun demiyoruz. Bak, haberleri paylaşırız diyoruz. Şimdi gelelim Manchester City. Değil mi güzel kardeşim? Eyüp Kesebir kardeşim. Manchester City. Herhalde yanlış değil. Yanlış okumadık galiba değil mi? City. Evet. Manchester City 5 dolar 30 sent. Herhalde bu. Yanılmıyorsam budur. Sola baktım güzel kardeşim. Göktuğ kardeşim sola da baktık. T-Coin'e bakabiliriz. T'ye bakmadım çünkü. Pepe falan var daha sırada. Onlardan sonra ona bakmaya çalışırız. %1,5 yukarıdayız. Evet. Evet hocam demiş. Evet. 5 dolar 30 sent. %1,5 şu an yeşildeyiz. Meme coinlerine geçince Floki, Pepe onları dizeriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Shiba, Doge orada bakacağız zaten. Evet. Bakınız daha önceki Manchester City hakkında çektiğim okları canlı canlı silmemişim. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bakınız şu ok 17 Kasım 2022'de çekilmiş. 5,5 dolar hedef vermişim. Evet neredeymiş o zaman? 4 dolar seviyelerindeymiş. Ve 3 dolar 70 sente kadar geri çekilmiş. Çünkü Bitcoin'e düştü biliyorsunuz ara. Hoca bu işi bilmiyor. Gör gözüyle çekilen oklar nereye gitmiş tekrar. Burayı da rahat bırakmamışız. Burada tekrar orta çekmişiz. İlk direncimiz 4,5 dolar demişiz. 3,70'lerden buradan yaptığı atak bırak 4,5 doları nereye gelmiş arkadaşlar? 5,36'ya gelmiş. Peki bu oktan sonra bir ok daha çekmişiz demişiz ki 5,81 arkadaşlar hedefim demişim. Bakın 5,81. Buradan nereye gelmiş? 5,81'den 4,25'e kadar gelmiş. Eyvah hoca gene yanıldı. Bekle. Sabır diyorum. Anahtar anahtar. Bu işin sırrı sabır. Ne yapmış arkadaşlar? Bakınız 5,80 direnç verdiğim yerde 7,5 dolara iğne atmışız. 7,5 dolara kadar yükselmişiz. Senin sabrın yoksa sen kripto coin çarşısını suçlamaya hakkın yok ki. Sen bir günde zengin olacaksan buradan uzak dur. Güzel kardeşim uzak duracaksın bu piyasa. Bana yatırımcılar gelsin ya. Yatırımcıysa gelsin. Güzel kardeşim. Kumar oynayanların bu piyasada değil, bütün piyasalar hiçbirinde yok. Kendinize sahip olun. Bakınız çoluk çocuğunuzun rızkını buralara kaptırmayın. O şekilde işlem yapacaksınız. Güzel kardeşlerim ya. Sen ihtiyacın olmayan bir parayla da yatırım yapsan paradır sonuçta. Al sat, uçanın kaçanın peşine git. Seninki düşüyor sat, çıkıyor öbürü al, o da düşsün sat. Ben ne diyorum her videomda? Ben 10 yıl kötek yedim diyorum ya. 10 yıl. Siz yemeyin diye anlatıyorum sizlere. Bu işin anahtarı budur diyorum. Tabii ki sen kime anlatıyorsun ya? Adam kaldıraçlı işlem bile yapar ya. Yani sıfırı tüketmenin derdinde. Güzel kardeşim. Canım benim. Eyvallah. Evet Manchester City nereye gidecek? İlk direncimiz 6 dolarda. Buraya bakınız EMA 200'den yukarıdayız şu an. Şu altın düğümümüzü unutmayın arkadaşlar. Kendi başınıza analiz yaptığınızda şu altın düğümü unutmayın. Bu yükselişin göstergesidir. Buradan yukarı devam edecek görünüyor. 6 doları kırarsa tekrar 7-8 dolar doğru bir momentum başlatabilir. Evet, başlatabilir. Manchester City'nin durumu bu. Bu tokenin durumu bu. Peki, madem ki buraya geldik, bir Santos'ta Lazio'da yapalım. Santos 4 dolar seviyelerindeyiz. İlk direncimiz 4,70. Yukarıda da 5,5 dolar var. Lazio 2 dolar 42 sent. Dibin dibine gelmiş. Evet, Lazio. Nerelerden nereye geldi görüyorsunuz. Bu oklar hedefine vursa da duramadı yukarıda. Döndü geri. Bu fan tokenleri çok oynaktır arkadaşlar. Rally'yi gördün mü kapacaksın. Geliyoruz. Nereye? Meme coinlerine daha var. Evet. Metaverse'ler. Aks. Ee, pardon özür güzel kardeşim. Seni unuttuk burada muhabbete daldık. Ee, CTS'yi yapacağız arkadaşlar. Yapacağız. Şurayı bir geçelim. Aks 6 dolar
Pardon. Bu arada bir yayını bir kontrol edelim. Yayını kontrol etmiyoruz. Evet, yayında sıkıntı yok. Gayet de güzel görünüyor. Güzel kardeşlerim. Tekrar buradan grafiğimize dönelim. 6.91 yani 7 doların hemen altında. Desteğini koruyor. Küçük bir yüksel ama direnç bazında 7.80 hatta 8.5 doların üzerine atmamız lazım ki aks 12-13 dolarlara doğru bir yolculuk yapsın. Şu anda atamıyor kendini. Defalarca uğraştı atamadı. RSI destekliyor bakınız aşağıda. RSI 67 seviyelerinde. Evet, güzel bir formasyona imza atıyor, dikkat. Şimdi Gala'ya bir de bakalım. Bir 0.030'larda %1,5'luk yukarıda şuradan geri dönüyor arkadaşlar. Yani Gala 35-36 hatta 40'lara doğru gidebilir. Şu 37'leri kırarsa 40'ın üzerine atar Gala kendini. Gala'da durum bu. Diğerlerine detaylı bakmaya gerek yok. Buradan şeye geçiyoruz. Dogecoin'e. Evet. Dogecoin 0.072'lerde ne var? 70 desteğini koruyor ve oradan uzaklaşıyor. İlk direncimiz 80. Altta destek 70. Üstte 80 şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Shiba. Shiba nispeten iyi. Doge'ye göre şimdilik. Yani grafik olarak iyi. Bakınız. Yani grafik açısından söylüyorum arkadaşlar. Coin açısından demiyorum. Shiba'nın grafiği Doge'nin grafiğine göre biraz iyi görülüyor. Burada görünen kardeşlerimiz alçalan düşen trendin kırıldı. O zaman bizi yukarıda onlar bekliyor yani sıfıra atmaya doğru gidiyor. Shiba. RSI bakınız tavanlara doğru yola çıkmış durumda. Bu da nereye gidecektir? Bekleyin göreceksiniz arkadaşlar. Bekleyin göreceksiniz. Peki. Pepe. %5. Pepe geri mi dönüyor? Saatlik bazda bakalım. Pepe EMA 50 ve 200'ün aralığında seyrediyor arkadaşlar. Saatlik bazda. Pepe'nin devam edebilmesi için 16'nın üzerinde 4 saat kapatırsa işte o zaman 18-20 yolculuğunu başlatabilir. Ama günlük bazda ele alacak olursak yapacak bir şey yok. Sadece 4 saatlerine kadar inceleyebilirim. EMA 50'yi kırmak üzere başarırsa yani 16'nın üzerine çıkarsa işte direncimiz 20'ler görünüyor yukarıda. Pepe için bunu söyleyebilirim. Floki ne yapıyor hocam? Floki %1 civarında yukarıda. 0 kaç 0? 5 0. 31 seviyelerinde. 2 pardon 4 0. 0 4 0 31'lerde. Floki. İlk direncimiz 33, daha sonra da 35. Yani kısacası 35'in üzerinde kalması 40'lara ve 43'lere kadar götürebilir. Ama önce buraları kırması lazım. Gerçi RSI destekliyor şu anda. Ben diyor yukarılara doğru gittim. Onun gitmesi an meselesidir diyor. RSI'nin söylediğini söylüyorum ben sizlere. Kendimden uydurmuyorum arkadaşlar. Ben diyor buralara geldim. Bu da devam edecektir diyor. Evet, RSI'da durum bu. Kardeşlerim. Bakıyoruz yine. Volkan kardeşimiz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkürler. Volkan Akman kullanıcısı ilk süper chat için. Eyvallah. Teşekkürler güzel kardeşim. Bu arada isteğiniz varsa ona da bakabiliriz. Volkan kardeşimiz henüz yazmamış. Volkan. Arkadaşlar böyle bağış yaparken bağış yaptığınız yerin altına istediğiniz coin'i yazarsanız biz direkt zaten yazmayan coin analizi istemiyor bazen de ama coin analizi isteyeceksiniz hemen buranın altına yazabilirsiniz. Yani direkt orada gözüme çarpar o zaman. Evet. CTS'yi değil mi? Burger ve CTS'yi. Şimdi buralarda var mı onlar? Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Hatta şuraya dizelim onları biz. CTS'yi.
Burger. Burger. Onu da buradan alalım. Şimdi CTS'yi almadık mı ya? Evet, CTS'yi 0.18 dolar bandı seviyelerindeyiz. EMA 50 desteğini kaybetti bakınız. EMA 50 desteğini kaybetmiş görünüyor. Peki şimdi nereye kadar bir desteğimiz var? 0.17'lere kadar. Eğer bu direnci desteğini kaybetmeseydi direkt yukarıda 20'lerde. Ha, gelmeyecek mi? Elbette gelecek ama bu birazcık formasyonu oyalayabilir. Bu 4 saatlik. Haftalık bazda var mı yani bize bir şey gösteren? Bakınız arkadaşlar, haftalık bazda desteğimiz 0.16'lar. 0.16 desteği en son EMA 50 kırılmadığı takdirde dönüşü muhteşem olur. 0.40'ları görür. Şu an 18'lerdeyiz. 0.40'ları görür. Evet. RSI 34 seviyelerinde seyrediyor. Peki Burger ne yapıyor hocam? %1 civarında yukarıdayız Burger'in. 4 saatliğine bakalım arkadaşlar. Dip, dip. Yani güney yükselişine başlatmış durumda. EMA 50'yi kırdık. Şimdi yukarıda 0.54'ler var. Buralara doğru bir momentum sergiliyor. W'ye gelmiş RSI'da. Öyleyse haftalık bakalım. Haftalık verecek mi bize bir şey? Arkadaşlar, evet, desteğimizi koruyoruz şu anda. Ve ondan da uzaklaştık. İlk direnç 0.91'deki EMA 50 günlük ortalama haftalıkta yalnız bu. Cardano'ya baktım arkadaşlar. Haftalıkta CFX, Cardano bakıldı. Ledo'ya bakmadım. Ona bakacağım. Ledo'ya bakacağım. Ee, Tomo demiş. Tomo Chain herhalde. Tomo Chain ise bakarız şimdi. Güzel kardeşim, yani durum bu. Burger'de de durum bu. Peki. Tomo. Tomo burada. Tomo'yu bakınız verdik biz. Tomo'da durum devam ediyor. Yukarıdaki yükselen kanalın trendini kırdı. Oradaki direnci kırdı. Neydi buradaki direnç? 1.12'lerde. Şu an 1.28'lerde. Hatta bugün iğnesi 1.38'e gelmiş. Ok hedefini vurmuş mu arkadaşlar? Birinci ok zaten vurdu. İkinci ok da vurdu. Değil mi? Şimdi bu üstteki direnç destek konumunda. Neydi kardeşlerim? Kırılan destekler dirence, dirençler desteğe dönüşür. Şimdi bizim desteğimiz burası. 1 dolar 14 sentte desteğimiz var. Daha önceki destek nerelerdeydi? 80-90'lardaydı. Şimdi ben bunu günlük bazda ele alırsam, bakınız, okların hedefini 12'den vurduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki formasyon tamamlamış günlükte. 4 saatlikte 4 saatlikte ikinci bir formasyon imza atıyor. Yani 1,5 dolara gidiyor sanki. Öyle görünüyor arkadaşlar. Sanki şuradaki derinlik, şurada ikilem yaptığı yerden 1 dolar 58 sent. Oralara doğru gidebilir. Evet. Atlas. Star Atlas mı güzel kardeşim? Reçeleye baktım arkadaşlar. 2 kez bakamıyoruz şimdi bir coin'e. Ledo, şu Star Atlas şuralarda bir yerdeydi herhalde ya. Metaverse'lerden çünkü o büyük bir ihtimal, değil mi? Evet. Evet, Star Atlas. 3 liradan düştü diyor. Şu anda bol sıfır. 6 sıfıra. 1, 2, 3, 5 sıfır. 0, 5 sıfır, 12 dolar seviyelerinde. Peki %2.72 an itibariyle yukarıda 4 saatlikte. Kıramıyor arkadaşlar. Bu EMA 50'yi kırması lazım. Haftalıkta var mı bir şekil? Yok arkadaşlar. Haftalıkta da bir şekil yok Star Atlas'ın. Bakınız. Evet. Yatay olarak devam ediyor. RSI eksilerde geziyor haftalıkta. Günlükte var mı? Yok. Düşen trend devam ediyor günlükte. Böyle çizelim trendi. Günlükte düşen trend devam ediyor.
Şurada bir kırar gibi olmuş ama yine de düşüyor arkadaşlar. Yani 17'nin üzerine atması lazım önce, daha sonra 26'ya kadar bir oynama yapabilir. Oynama yapabilir arkadaşlar. Peki. Ledo demiştiniz. Ledo şuralarda yok herhalde. Ledo an itibariyle 2 dolar bandı seviyelerinde. Bakınız buradan günlük bazda değildi bu çektiğimiz ok. Daha önceki ok zaten 2.47 demişiz. Nereye kadar? 2.56'ya kadar iğne atmış. Haftalıkta çektik biz bu oku. Bakınız gördüğünüz gibi haftalıkta yolu var arkadaşlar. Ledo'da sıkıntı yok. Ledo hedef 4 dolar. Hedef 4 dolar görüyorum. 2.8, 3 ve 4 dolar. Şu an %1,5'luk bir yukarıda. Görünen o. Görünen o. Peki UMA ne yapıyor hocam? UMA güzel çıkışların ardından bol bol geri geldi. Nereye kadar çıktı bir ara? Bakınız bu oklar hep hedefini vurdu. Değil mi? Okları görüyorsunuz değil mi hedeflere? Şakır 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 hedeflere geldi. Şimdi desteğinde 2 dolar seviyelerinde desteğimiz var demiştik. Buraları test ediyor arkadaşlar. Buradan dönüşü 3 dolar olur. Defalarca vurdu, kıramadı orayı. Bir kez daha deneyecektir. UMA'nın buradan dönüşü 3 dolar olur tekrar diyebiliriz arkadaşlar. İnternet Computer, ISP'yi Binance'ten bakalım. 5 dolar seviyelerinde. 5 dolar seviyelerindeyiz. Desteğimiz 4.60 seviyelerinde görünüyor haftalık bazda. Direncimiz, pardon özür, 5.5-5.60 seviyeleri. Yalnız günlükte bakmak istiyorum ben buna. Evet, EMA 200'de duruyor. Destek burası. 5 dolar. Yukarıda bizi bekleyen 5.5 dolarlar var arkadaşlar. Kırmayı başarırsa da 7 dolara doğru gider. Daha önce çünkü nereyi gördü? 8 küsür doları görmüştü herhalde değil mi? Evet. 8 dolar 21 senti görmüştü 19 Şubat'ta. Mati'ye de baktım güzel kardeşlerim. Vaves'e de baktım. Hepsine baktım. Yani videoyu baştan izlerseniz tekrar orada görmüş olursunuz. Çünkü biz de artık yorulduk. 1,5 saati geçti yayınımız aşağı yukarı. Şu anda ne yapıyoruz? Yayınımızı bitirmek için çalışıyoruz. Son bir utuş Bitcoin'e bakıyoruz. Ne yapmış? Aynen 27 doların, 27 bin doların üzerinde seyrediyoruz arkadaşlar. BTC başlıkta şöyle dedik arkadaşlar. Yani uçabilir dememizdeki gaye bakınız. 1 Haziran. Hong Kong. Kripto paraları serbest bırakıyor. 1 Haziran'dan itibaren. Niye 1 Haziran? Çünkü 1 Haziran'da ABD borçlarını ödeyemez. Yani temerrüte düşme ihtimali yüksek. Bu durumda Bitcoin uçabilir. Diğer taraftan da Bitcoin haberden ziyade formasyonu kıramıyor. Hareketli ortalamalardan. EMA 200 günlük desteğini kıramıyor. Bakınız burada. Şu an Bitcoin'deyiz zaten. Haftalık bazda bakıyoruz. Bakınız burayı defalarca iğnelese de EMA 200'ü kıramadı. Buradan geri dönüş. Geri dönüş yukarılara doğru olacak. Yani ikincisi de haberler şu. Bitcoin soğuk cüzdanlara akıyor. Borsalara değil, tersine akıyor. Borsalardan çıkıyor. Bu da Bitcoin'de satış olmadığını gösteriyor. Evet arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim. Bugünkü canlı yayınımızı dedik ya, herkesin isteğine yer verme şansımız yok arkadaşlar. Bu yüzden de öncelikli olanları yaptık. Yine katıl butonu üye olmayan kardeşlerimizin isteklerini de yerine getirdik. Gördüğünüz gibi. Bu şeyine baktık. Hocam bakmıştık zaten. Kaçırdınız mı Volkan Akman kardeşim? Tomo Chain'i. Çok güzel grafiği var. Oklar 12'den vurmuş dedik. Hatırlayın. Az önce baktım. Tomo Chain'e. Bakınız.
Neredeydi o? Evet, burada. Bu şeyin şuralarda bir yerde bakmıştık. Yanılmıyorsam. Böyle yukarılarda. Evet, burada. Bu şeyin. Bakınız. Burada baktık. Merdiven gibi dedik. Kırıldı dedik. Doğru. Ee, evet, sizi istediniz diye baktım zaten ben. Sizin bağışınızı gördükten sonra. Bakınız burada Volkan Akman Tom'u yazmıştınız. Biz direkt oradan girdik. Tabii ki teşekkür ediyoruz bağışınız için. Zaten bağıştan sonra gördüm isminizin önünde bunu. Tomo şeyine girdim orada. Ama yine de şöyle tekrar edelim. Bakınız. Birinci, ikinci ok dedik. Hedefimize geldi. Şimdi bunu 4 saatlikte bir ok çektik. Tekrar bakınız. 4 saatlikte okumuz hedefine doğru gidiyor dedik. Hedef verdik, 1,5 dolar dedik. Şu an 1,28'lerde. Bakınız. Az önce çektim bu oku. 1,35'e kadar geldi. Devam edecek gibi duruyor. Yani 4 saatlikte RSI tavanlarda. Bakınız. Günlükte gayet de güzel. Devam ediyor. Yükselen kanalın içinde devam ediyor günlük bazda. Haftalıkta ise yükselen kanalı kırdık dedim bakınız. Kırdık burada. Bizi bekleyen yukarıda 1,5 dolarlar var demiştim. Bu şekilde bir analiz yaptık. Ee, hocam Feçer'de RSI'yi mi unuttuk? Yok ya, RSI'yi zannetmiyorum unuttuğumuzu. Olabilir, insanlık hali. İnsanlık hali. Yani Tom O'Chea'nın yolu var güzel kardeşim. Arada düzeltmeler yapabilir. Ee, yani çok diplerden almışsan stop loss'lu devam edebilirsin. Burada kararı sen vereceksin. Ee, Peçeli'de Erasa'yı şöyle bakalım. Yok. Uyumsuzluk var Peçeli'de Erasa ile. Erasa ile bir uyumsuzluk var. Şuradan dönüş var yalnız. 15 dakikalığında bir dönüşün olduğunu görüyoruz. Lakin diğerlerinde bir uyumsuzluk söz konusu. Evet. Mesut Evcim hocam akt boyak bakar mıyız? Akta da bakmadık değil mi kardeş? Mesut kardeş. Evet, onu da kat edelim. Şimdi akt. Aktı biz zaten biliyorsunuz güzel kardeşlerim. Aktı hem küçük short videolarımızda verdik. Hem TikTok videolarımızda verdik. Takip edebilirsiniz. Çünkü oraya da video atıyoruz. Eee, böyle kısa videolardan. Short videosu gibi. Hem short kanalına hem oraya iki türlü her tarafa salıyoruz arkadaşlar. Yani eee bildirimleriniz de açıksa böyle ani gelen videolardan haberdar olmuş olursunuz. Takip etmek fayda sağlayabilir yatırımcılara. Onun için bir kaybınız yok orada. Siz bilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Benim tarafımda sıkıntı yok. Şimdi 0028'lerdeyiz. Ama 50 ve 200'ün üzerindeyiz. Dönüşü 30 olur. Aktın. Evet. Aktı biz şurada ne verdik güzel kardeşim? Bakınız şuradaki ok. Bu bir saatlik. Bu zaten hedefini vurmuş. Bunu biz ne zaman çekmişiz? Şöyle bakalım. Çok çekmişiz. Ay maşallah. Kaç tane ok ya? 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane ok çekmişiz arkadaşlar. 10 tane. Bakın şuralar vurmuş. Şimdi buradan dönüş var. Buradan dönüşte bunların hepsi vuracak ya. Hepsi. En son ok 0080'ler akta. Şu an 28'deyiz de. Yatırımcının sabretmesi lazım. Peki. Boyak. Bunu 4 saatlikte bakalım.
Yani yükselen trende henüz girememiş arkadaşlar. 23 direncini kırması lazım. Şu an 20'lerde. %1'lik geri çekilmesi var. İkinci bir direnç de 28. Bu iki bandın üzerine atarsa kendini 4 saatlikte, bakınız 28'in üzerine atarsa 4 saatlikte buradan sonra güzel bir yükselişe imza atabilir güzel kardeşler. Atabilir. Ekta'ya baktım güzel kardeşim. Ekta'ya baktım. Bak şuralarda bir yerde Ekta. Hatta şurada. Neredeydi bizim coin? Şuralarda Ekta olacak arkadaşlar. Bakırız. Şu. Baktım. Baktım arkadaşlar. Yani. Evet. Ergun Kol kardeşim. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Yani arkadaşlar. Şimdi bakınız. Ben bugün iş icabı dışarı çıkmıştım. Sabah 5'te kalktım ya. Geldim hazırlıktı. Dışarıda da hazırlığımızı yapıyoruz. Gerçi de bugünden haberleri takip ede. Yayını açtık. Çay kahve içtik tekrar. Şimdi istirahata ayrılma zamanı geldi diyorum. Yarın canlı yayın erken yapacağım. Bakınız yarınki canlı yayınımız erken olacak. Çünkü akşama dışarı çıkmam lazım. Eee, Bu akşamlık bu kadar diyelim. Aşağı yukarı 1,5 saati geçtik. Çok teşekkür ediyorum. Yani inşallah yarın akşam yine eee, yani böyle arkadaşlar yayını açtığımda 1 saat ara veriyorum ben genelde. O arada isteklerinizi baştan dizin. Ben zaten hemen hemen onların hepsini bir sıralıyorum. Ondan sonra devam ediyoruz zaten. Orada da bir sıkıntı yok. Eyvallah Bekir Hakan kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlerden müsaade istiyorum. Yorulduk. Gitti. Boğaz da kurudu. Ee, İnşallah yarın yine güzel haberlerle karşınızda oluruz arkadaşlar. Bu arada short videolar gelebilir erken saatlerde. Dediğim gibi gerek TikTok gerekse YouTube short videolarımızı buradan tekrar atarız. E, Takip edenler edebilirler. Zaten gruplarda, Telegram gruplarında da bahsediyoruz. Oralarda da paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Yani yapacak bir şey yok. Sabır, sadece sabır. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.